Yeni bir akvaryum kurulum videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün dolu doluyuz. Harika bir akvaryum kurumu yapacağız sizlerle. Birçoğunuzun bildiği üzere bu akvaryum yaklaşık bir aydan beri boşta. Çünkü içine koyacağımız canlılar, materyaller, tasarım vesaire bunları kafamda oturtmam bayağı bir uzun sürdü. Çünkü aceleyle ve baştan sağma bir iş yapmak istemediğim için bayağıdır araştırma yapıyorum. Aynı zamanda materyal topluyorum tabii tasarım için vesaire. Eğer ekstrem bir durum olmazsa bu akvaryumda iki farklı balık türü beslemek istiyorum. Bu tabii ki sürpriz. Onu ilerleyen aşamalarda size söyleyeceğim. Bu tasarımda kullanacağım materyalleri size göstereyim. Siz de fikir sahibi olmuş olursunuz. Şuradan başlamak istiyorum. Elimde 2 adet Hindistan cevizi var. Biri şu an mutfakta işleniyor. Yani kaynatıyorum vesaire. Bunları hem temizleyip hem delip hem içini boşaltıp öyle kullanacağız bu arada. Dediğim gibi zaman kaybı olmasın diye diğerini ben hallettim. Bu Hindistan cevizini de sizlerle birlikte temizleyip süreci göstereceğim. Belki siz de böyle bir şey yapmak isterseniz diye. 2 tane emers bitkim var dostlar. Ikea'dan aldığım bitkiler bunlar. Bu kahve çiçeği diye geçiyormuş. Bu da bir sarmaşık türü aslında ama Bloodwork yazıyor üstünde. Bitkinin türü yazmıyor. Bunu da koyarım. Eğer bitkinin adını biliyorsanız siz de açıklamaya yazıp bana bilgi verebilirsiniz. Bu arada bu bitkileri de ben akvaryumun üstünde kullanacağım. Bu sarmaşık dediğim bitkiyi geçtiğimiz günlerde turuncu sakura akvaryumuna koyduğum bir köşeye sabitledim. Ama bu bitkiden emin değilim. Görsel hoşuma gitti diye aldım. Su üstünde bir deneyeceğiz. Tutarsa tutar, tutmazsa da yapacak bir şey yok. Onun haricinde bu akvaryumda tasarım materyallerinin başını çekecek olan şey flame wood'lar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada parça parça yaklaşık 2-2,5 kilo kadar flame wood var. Bunların da hepsini gerçekten gidip tek tek ellerimle seçtim. Özellikle tasarımda kullanabileceğim kavisleri, kıvrımları olan güzel kökleri seçmeye çalıştım. Tabii ki bunları biz kırıp, kesip, yapıştırıp bir şekilde kullanıyoruz ama kafamdaki projeyi hayata geçirebilmek için mümkün olduğunca böyle kıvrımlı köklere ihtiyacım vardı. O yüzden bunların hepsini tek tek özenle seçtim. Onun haricinde bir parça Dragonstone'umuz var. Dragonstone'u kullanmak zorunda değiliz bu arada. Emin değilim. Yani her ihtimale karşı elimde de bir parça bulunsun dedim. Ufak bir parça da şöyle lav kayası var. Bunu da belki kullanmayız. Önemli değil yani. Bunları da buraya koydum ki lazım olduğunda elimin altında olsun diye. 45-45-30 santim yüksekliği olan clear bir akvaryum. Bu akvaryumun filtrasyonunda motorlu pipo filtre yapacak arkadaşlar. Akvaryum hacmimiz 60 litre bandında olduğu için SFP 34 kullanmayı tercih ettim. Bu üründen ben çok memnunum. Sadece birazcık süngerleri büyük. Tam akvaryumu karşısına koyduğunuz zaman çok sırıtıyor yani. 2 tane böyle sünger sizi karşılıyor falan. Görsel olarak beni rahatsız ediyor. O yüzden bu tasarımda bu filtreyi sol arka köşeye doğru yapıştırıp önünde burada tasarımımızla yapacağımız ufak dokunuşlarla kapatacağım. Akvaryuma karşıdan baktığımızda filtreyi ve süngerlerini görmeyeceğiz. Aynı zamanda akvaryum zemininde kullanacağım ince taneli siyah nötr kum var arkadaşlar. Bu kum silis değil ama dere kumu kadar da kalın değil. Yani silisten hallice değil. O kumu da böyle gayet güzel yıkadık, fırınladık, kuruttuk vesaire. Yaklaşık olarak 10 litre kadar vardı diye tahmin ediyorum. Onun haricinde tasarımı yaparken çok sık kullanacağımız hızlı yapıştırıcılar var. Çift komponentli Patex kullanıyorum ben. Söylemiştim. Bol bol yapıştırıcı aldım. Akvaryumumuzun arkasında kullanmak için şöyle mat siyah bir folyom var. Burada da tasarım yaparken kullanacağım işte testere, tozlar, cımbızlar vesaire hepsini de buraya hazırladım. Parçaları birbirine yapıştırırken yapıştırdığımız noktaları gizlemek için toz kullanıyoruz. Daha önceki videoda söylemiştim. Özellikle zemin materyaliyle ya da kullanacağınız dal veya kökün renklerine yakın bir kum ya da toz kullanırsanız birleşim noktalarını çok güzel gizliyorsunuz. Normalde benim elimde açık renkte bir toz vardı fakat bu sefer aktif toprak fırınlayıp onu toz haline getirip biraz daha koyu bir toz elde ettim. Flame wood'larda da onları kullanacağım. Ufak tefek burada pamuk vesaire var. Bütün ekipmanlarım burada. Kafamdaki tasarımı ben yaklaşık 2-3 haftadan beri böyle sürekli düşünüyorum. Yapay zekayı da soruyorum falan. Besleyeceğim canlı türüne uygun olup olmadığını soruşturdum vesaire böyle birçok şeyi kafamda kurdum ama iş uygulamaya gelince ne kadarını hayata geçireceğim inanın bilmiyorum. Kafamda böyle gotik ve doğal bir Blackwater kurulumu var. Bu kurulum da benim şimdiye kadar yaptığım en ciddi ve en profesyonel kurulum olacak. Benim adıma bu arada. Hadi ya. Hadi ya. En güzel tasarım olacak diyeyim. Öyle yırtayım. Profesyonel kelimesini kullanmayalım. Onun haricinde bir de Stein kurulum var arkadaşlar. Benim ilk yapmış olduğum Hindistan cevizi bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi deliğini açtım, içini boşalttım, dışını temizledim, kaynattım vesaire. Şu an kullanıma hazır. Sizinle birlikte diğerini de yapacağım. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben özellikle kesilmiş Hindistan cevizi kullanmak istemedim. O yüzden böyle bir delik açıp da kullanmak biraz daha zor yani. Bunu hazırlamak zor. Küçük arkadaşlar lütfen büyüklerinden yardım almadan böyle bir şey yapmasınlar. Çünkü riskli bir şey. Bıçak vesaire kullanıyoruz. Ben matkap kullanıyorum. O yüzden lütfen evde yalnız başınıza
bunları denemeyin. Birinden destek alın. Bu Hindistan cevizini bu hale getirmek için arkadaşlar bazı ekipmanlara ihtiyacınız var. Bunların başında bir matkap gerekiyor. Onun dışında delmek için matkap uçlarım var ve bir tane de şöyle, bunlar da tam olarak neydi lan, unuttum ya. Ayarlı punch mı diyeyim, ayarlı matkap mı diyeyim. Videonun altına yazarım. Şu an bunun teknik adını unuttum. Şurada yazıyor. Bakın çapları. Kaç çapında yapacaksanız. Yani benim deldiğim şey 32 milimmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Ben bunu kullanıyorum ama direkt bununla delmiyoruz. Önce bir matkap ucu delip daha sonra bunu kullanıyoruz. Metal işleyen arkadaşlar dediğimi anlayacaktır. En sonda dışındaki bu tel tel yapıyı, sakallı yapıyı gidermek için de şöyle bir zımpara kullanıyorum. Bu arada ben bunu matkapta, makinede değil, elle böyle manuel yapıyorum. Öyle daha rahat oluyor. Oraya da geleceğiz. Kullanacağım ekipmanlar bunlar. Şimdi bunu temizlemeye başlayalım. Öncelikle aldığınız Hindistan cevizi böyle bir yapıdaysa, yani sakalsı bir yapıdaysa önce bunları temizlememiz gerekiyor. Hindistan cevizini temizledikten sonra deleceğimiz yere karar veriyoruz arkadaşlar. İlk başta buraya delmiştim. Acaba ne, bunu mu yapsam? Çünkü burası gözüksün istemiyorum ben. Hani birazcık daha pürüzsüz bir yüzey gözüksün istiyorum. O yüzden bunu da aynı yerden delebilirim. Tam şu birleşim noktasından delmeye başlayacağım. Önce küçük bir matkap, yani çapının çok bir önemi yok. 3 mm, 6 mm bir matkap ucuyla buradan deliyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum dostlar. Kullanacağınız matkap ucu ne kadar sivriyse daha iyi olur. Hatta ben bu işlemi yaparken metal ahşap ucunu kullanıyorum. Bunların farkı, ucunda sivri bir uç var. Daha çabuk deliyor. Yani metal için olanların ucu, bakın gördüyseniz şöyle bir farkı göstereyim. Eğer gözükmüyorsa da videoya eklerim. Şunlar beton için, bunlar da ahşap için. Ahşap matkabı kullanırsanız daha iyi delim yaparsınız. Tam şuradan ortasından deleceğim abi. Şimdi bunun içindeki suyu boşaltıyoruz. Dilerseniz bunun suyunu kullanabilirsiniz ama tadı çok kötü. Ben bunun suyunu bir yerde kullanmayacağım için döküyorum. Tabii siz bunu başka bir şeyle değerlendirebilirsiniz. İçindeki su bitene kadar şöyle yapıyorum. Evet, suyu boşalttık. Şimdi buradaki deliği büyüteceğiz arkadaşlar. İsterseniz hazır böyle çapları belli olan büyük punchlar var. İstediğiniz çapta tek seferde delebilirsiniz. Allah'tan hanım evde yok, yoksa var ya beni öldürür. Asıl olay bunu deldikten sonra başlıyor arkadaşlar. Bunun içini temizlemesi gerçekten en meşakkatli yer. Bunu bir tencereye alıyoruz. Sıcak suda 10 dakika böyle bir kaynatıyoruz. Daha sonra içini temizleyeceğiz. Bıçağı şuradan dikey şekilde bakın soktuk ya. Bunu buradan sokup kavun gibi böyle en sonuna gidiyoruz. Çizgi atıyoruz yani. Böyle yaparsanız daha kolay çıkıyor bu arada. Öbür türlü çok zor. Bakın buradan ucunu geçiriyorum. En sona kadar çiziyorum yani içten. Şöyle hilal şeklinde çiziyorum. O zaman daha rahat temizlik yaparsınız. Bu arada bunu tabii Hindistan cevizinin içi biraz daha yumuşasın diye kaynattık. Onu da söyleyeyim. Hani steril etmek amaçlı değil. Bu işlem bittikten sonra ben bir kere daha kaynatacağım bunu. Daha sonra bunu buradan birleşim noktasından bıçağın ucuyla şöyle, gördünüz mü? Kalkıyor Hindistan cevizi zaten. Böyle kastırarak içindeki Hindistan cevizini ufak parçalar halinde kırmaya başlıyoruz. Dediğim gibi bu uzun bir işlem. Onu da söyleyeyim. Bu içinden çıkan Hindistan cevizleri de tüketebilirsiniz ama ben tadını hiç beğenmedim. Dilerseniz işte evde anneler, ablalar, eşler bunları kurutup da böyle rendeleyip tatlılar için kullanabilir bu arada. Ziyan etmeyebilirsiniz ama ben şu an onunla uğraşamayacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi Hindistan cevizinin içini bayağı bir deştim yani, hallettim. Ama bunların delikten çıkabilmesi için küçük parçalara bölmek gerekiyor. Onu da bıçağın ucunu şöyle içinde kastırarak küçültüyoruz içinde. Daha sonra sallandıkça çıkacak. Evet, çıkmadı. Ama çıkacak, merak etmeyin yani. Komple temizledim arkadaşlar. Şimdi içerisine bakıyorum. Hani herhangi bir parça, bir şey kalmış mı diye. Burası önemli. Bunun içinde Hindistan cevizi kalmaması lazım. Unutup da suya koyarsak suyu bozar yani. Şu an gayet okey. Bundan sonraki işlemde şöyle bir durum var. Burası tamamen size kalmış. Dilerseniz bunun yüzeyini temizleyebilirsiniz. Dilerseniz temizlemeden de kullanabilirsiniz. Ama temizlemezseniz dışındaki bu sakalsı iplikler, yani kendi dokusu, otlar artık neyse, zamanla böyle yumuşuyor vesaire. Suda böyle bir partikül oluşturabiliyor yani. Filtrasyon da zorluyor tabii. O yüzden ben bunun dışını temizlemek istiyorum. Bunu temizlemek için de şöyle bir zımpara mop kullanıyorum. Normalde bu matkaplar için matkaba takıp çeviriyorsunuz ama birincisi, bir elinizde Hindistan cevizi kabuğu tutup bir yandan matkapla bunu böyle şey yapmak ergonomik değil yani, çok yorucu oluyor. Aynı zamanda demin ben şöyle yaparken kaçırdım bunu. Elime vurdu. Bakın görmüş olduğunuz gibi ufak da olsa bir zarar verdi. O yüzden risk ediyorum. Bunu kağıt zımpara, şerit zımpara vesaire yapanlar da var. Ya da drill ile böyle üstünü temizleyenler de var. Ama ben bunu böyle tel fırçayla yapıyorum. Aynı zamanda bulaşık teliyle de olabilir. Denemediğim için bir şey diyemiyorum ama ben bunu etrafı fazla batırmadan suyun altında böyle bunu temizleyeceğiz.
Şimdi bunu tekrardan kaynamaya alıyoruz. Kaynatma işlemi bittikten sonra bunun yüzeyinin öyle ufak tefek tüyler kaldı. Bunları da ocakta böyle ateşte yakarak dışını sıfırlayacağız. Pürüzsüz bir yüzey elde edeceğiz. Şimdi bunu tekrardan tencereye atıyorum. Hindistan cevizini sudan çıkarttım. Ocakta üstündeki böyle tüylenmeleri vesaire yaktım. İkisi de gayet güzel tekstürde. Tasarım olayının en çok oyalayıcı ve en çok yorucu kısmı buydu. Asıl keyifli ve eğlenceli kısım bunlardan sonra başlıyor. Buralarda sıkılmış olabilirsiniz. Sizi anlıyorum. Ben de çok sıkıldım ama asıl olay bunlardan sonra başlıyor. Hadi tasarımımıza başlayalım. Öncelikli olarak kafamdaki şeyi size anlatmak istiyorum. Sol önde ayrı bir öbek olacak tasarım anlamında. Sağ arkada bir tasarım öbeği olacak. Filtremizi de şu görmüş olduğunuz sol cama yapıştıracağım. Silindirler burada olacak ya, süngerler. Onu mümkün olduğunca gizlemeye çalışacağım. Ama baktım gizlemek için çok sırıttıracak bir şeyler çıkıyor ortaya. Görünebilir yani. Çok sorun değil ama mümkün olduğunca saklamaya çalışacağım. Bakalım neler çıkacak ya. Vallahi yani size anlatırken ben bile heyecanlanıp yoruluyorum. Kusura bakmayın. Neler çıkacak göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Demin ufak bir folyo sorunu yaşadım arkadaşlar. Hem kısaydı hem de üstüne lazerle daha önce kesim yapılmış. Aynı zamanda folyoyu açarken bir de birbirine yapıştı falan, bayağı sinirlendim. Türker abi anlattığım durumu sağ olsun hemen benim için dükkan açtı adam. Saat akşam 9 bu arada. Siyah mat folyo aldım. Şimdi akvaryumun arkasını tekrardan kaplayacağım. Türker abi teşekkürler. Cansın. Evet, sonunda tankımı kurdum arkadaşlar. Bu akvaryumu kurarken çok uğraştım, çok keyif aldım, kendimi sakatladım, bir şeyler öğrendim ve bu videoyla birlikte size de bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Özellikle WhatsApp gruplarında bana denk gelenler, Facebook Messenger'dan yazanlar, Instagram'dan yazanlar, abi video, abi video atmadın, daha sık video, al sana cincik gibi video. Bu videoyu da artık beğenmeden geçmezsin diye düşünüyorum. Benim içime sindi. Böyle hani zirve bir şey değil ama benim şimdiye kadar kurmuş olduğum en nitelikli akvaryum oldu diyebiliriz. Bu akvaryumu şu an kuralı bir hafta oldu arkadaşlar. Bu bir haftalık süreçte görmüş olduğunuz gibi yeni dünya yaprakları koymuştum. Onlar rengini verdi. Suyumuz inceden Blackwater'a döndü. Bakteri kültürümü başlatmak için pipo filtrelerinin süngerlerini bir yana akvaryumun suyuyla yıkadım. Az da olsa bir bakteri çektik. Daha sonra her zaman tavsiye ettiğim üzere her 10 litreye bir boynuzun erite gelecek şekilde 6 tane boynuzun erite
maliyeti attım. Harcı olarak tankı kurduktan 3 gün sonra da içine bir tane katappa yaprağı ekledim. Şu an gözükmüyor arkalarda. Emers bitkilerimiz saksıyla birlikte duruyorlar. Onlardan yanında bir problem yok. Hatta şu kahve çiçeği denilen bitki suya girip armatürün altına gelince rengini de bayağı bir ortaya çıkarttı. Son olarak da Poseidon mızrağımı yani tridenti görmüş olduğunuz Dragon Stone'un ucuna doğru koydum. Şimdi gelelim bundan sonra bu akvaryuma ne koyacaksın abi? Zaten birçoğunuzun bildiği üzere Hindistan cevizini görenler dediler ki aha kesin Apisto geliyor. Evet öyle bir planım vardı. Aslında bu tankın kurulumunun %95'ini Apisto'lu üstüne kurdum. Fakat şöyle bir durum var. Şu görmüş olduğunuz emektar üçlü setimizi satıyorum arkadaşlar. Burada bir küçülmeye gideceğiz bir süre. Çünkü daha kaliteli, daha iyi, en harika videolar için buradaki seti büyütüyorum. Yengenizden bir vize daha aldım sağ olsun. Buradan da karıma selamlar. Bu akvaryuma bir apistograma agasizi çifti koymak istiyordum ki muhtemelen de Blue Flame olacaktı. Balıkları da bulmuştum aslında çift olarak. Ve bu sürpriz ortaya çıkmasaydı muhtemelen haftaya ben balıkları ekleyecektim. Ama bu akvaryum boş kalmayacak. Cüncük gibi akvaryum yapmışım yani. Bu akvaryum boş bırakılır mı? Bırakılmaz. Apistolardan önce parasını verip bir çift balık aldım. Eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki haftada buraya bir çift özel balığımız geliyor. Biliyorsunuz ben özel olmayan canlıları akvaryumlarıma koymamaya çalışıyorum. Çok kaliteli bir çift balığımız gelecek. O da sürpriz. Büyümeye çalışan bir kanal olduğum için sizin bu video yapacağınız her beğeni, yaptığınız her yorum benim için çok önemli. Kanala çok büyük katkıları var. Ve aynı zamanda bu tarz kurulumları da biz kendi cebimizden yaptığımız için tabii bunun bir de maliyet kısmı var. En azından beni desteklemek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii eleştirdiğiniz noktalar varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Bütün yorumlara dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bu kardeşinizi desteklerseniz daha kaliteli, daha güzel, daha nadir canlıların olduğu harika videolar, keyifli videolar gelmeye devam edecek. Videoların geç gelmesinde şöyle bir sebebi var. Bu tarz çalışmalar hem maliyet hem de zaman gerektiriyor arkadaşlar. Yani işler kaliteli olmaya başlayınca videoların sayısı azalıyor. Yoksa gönül ister ki ben de sürekli para harcayayım, ben de sürekli aquascape yapayım, yeni tasarımlar ortaya çıkartayım ama çıta yükseldikçe bu zaman ne yazık ki uzuyor. Sonuçta bu yaptığımız hobi bizim işimiz değil. Farklı işlerde çalışıyoruz, evimize ekmek getiriyoruz, ailemizle vakit geçirmemiz gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden sizden bu konuda anlayış bekliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şu kardeşinizi desteklemek için daha kaliteli, daha niş, daha güzel işler, daha keyifli videolar izlemek için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.